Bir kıta okuyacağız. 8. bölümden okuyacağımız kıta. 6. kıtayı okuyacağız. Today we are going to read from Bhagavad Gita, 8th chapter, 6th verse. Kıtayı okumadan önce bütün Vedaları bizim için kaleme geçiren ve onları sonra özetleyen, sonra o özeti de tekrar özünü bize veren ve bunu tekrar açıklayan Şilavyasalara hürmetlerimizi sunacağız. Before reading the verse, we are going to offer our obeisances to Srila Vyasadeva, who has written down all the Vedas and who has compiled all the Vedas for us. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evet, kıtayı ilk olarak Sanskrit dilinde okuyoruz, orijinal yazıldığı dilde. First we read the verse in Sanskrit words. Sonra kelime kelime çevirisini okuyoruz. Then we will read the word by word translation. Sonra Srila Prabhupāda'nın çevirisini ve açıklamasını. Then Srila Prabhupada's purport and translation. Kıtayı tahtada görebilirsiniz. You can see the verse in the board. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajatyante kalevaram. Tyajaty kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajaty ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ.
vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajatyante kalevaram. Tyajatyante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Yam yam vāpi smaran bhāvaṁ. Tyajanyante kalevaram. Tyajatyante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya. Tam tam evaiti kaunteya. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ. Çok teşekkürler. Thank you very much. Şimdi kelime kelime çevirisini okuyacağız bu kıtanın. Now word by word translation of this verse. Yam yam, Yam yam, her ne, her ne, whatever. whatever. Vāpi, Vāpi, hiç, hiç, at all. at all. Smaran, Smaran, hatırlamak, hatırlamak, remembering. remembering. Bhāvaṁ, Bhāvaṁ, doğa, doğa, nature. nature. Tyajaty, Tyajaty, bırakır, bırakır, gives up. gives up. Ante, Ante, sonunda. sonunda. At the end. Ettiğinde. Kalevaram, Kalevaram, bu vücut. bu vücut. This body. This body. Tam tam, Tam tam, benzer, benzer, similar. similar. Eva, Eva, kesinlikle. kesinlikle, certainly. Certainly. Eti, Eti, alır. alır, gets. Gets. Kaunteya, Kaunteya, Kuntī'nin oğlu. Kuntī'nin oğlu. O son of Kunti. O son of Kunti. Sadā, Sadā, daima. daima, always. Always. Tad, o. That. That. Bhāva, Bhāva, varoluş durumu. varoluş durumu. State of being. State of being. Bhāvitaḥ, Bhāvitaḥ, hatırlarsa. hatırlarsa, remembering. Şila Prabhupāda'nın çevirisi. Kişi vücudunu terk ederken her ne varoluş halini hatırlarsa kendisini o halde bulacaktır. Ey Kuntī'nin oğlu. Translation of Srila Prabhupada. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Şila Prabhupāda'nın açıklaması. Kişinin doğasını ölümün o kritik anında değiştirmesi işlemi burada izah edilmektedir. Yaşamının sonunda Krishna'yı düşünerek vücudunu terk eden kişi, Yüce Tanrı'nın aşkın doğasına ulaşır. Fakat ölüm anında Krishna'dan başka bir şey düşünen kişinin de aynı aşkın duruma ulaşacağı doğru değildir. Bu nokta dikkate alınmalıdır. Kişi uygun bir akli durumda nasıl ölebilir? Maharaj Bharat, büyük bir şahsiyet olmasına rağmen ölüm anında çok sevdiği geyiğini düşünmüş ve bir sonraki yaşamında bir geyik vücuduna transfer olmuştu. Geyik vücudundayken Tanrı'nın lütfuyla geçmiş faaliyetlerini hatırlayabilmekle beraber o hayvan vücudunu kabullenmek zorunda kalmıştı. Kişinin yaşamı boyunca düşündüğü düşünceler birikerek ölüm anındaki düşüncesini etkiler. Bundan dolayı kişinin şimdiki yaşamı bir sonraki yaşamını oluşturur. Kişi eğer şimdiki yaşamında erdem halinde yaşar ve daima Krishna'yı düşünürse yaşamının sonunda Krishna'yı hatırlayarak ölmesi mümkün olur. Bu ise kişinin Krishna'nın aşkın doğasına transfer olmasına yardımcı olur. Kişi eğer Krishna'ya hizmet etmeye aşkın bir şekilde gark olmuşsa bir sonraki vücudu maddi değil, aşkın yani ruhsal olacaktır. Bundan dolayı kişinin yaşamının sonunda varoluş durumunu başarılı bir şekilde değiştirebilmesi için uygulanabilecek en iyi yöntem Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare'yi zikretmektir.
Purport by Srila Prabhupada. The process of changing one's nature at the critical moment of death is here explained. A person who at the end of his life quits his body thinking of Krishna attains the transcendental nature of the Supreme Lord, but it is not true that a person who thinks of something other than Krishna attains the same transcendental state. This is a point we should note very carefully. How can one die in the proper state of mind? Maharaj Bharat, although a great personality, thought of a deer at the end of his life, and so in the next life he was transferred into the body of a deer. Although as a deer he remembered his past activities, he had to accept that animal body. Of course, one's thoughts during the course of one's life accumulate to influence one's thoughts at the moment of death. So this life creates one's next life. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the end of one's life. That will help one be transferred to the transcendental nature of Krishna. If one is transcendentally absorbed in Krishna's service, then his next body will be transcendental, spiritual, not material. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life. Evet, şimdi 8. bölüme devam ediyoruz. So we are going on from 8th chapter. Bu bölümün başlığı aslında yüceye ulaşmak. The title of this chapter is called Attaining the Supreme. Yani Tanrı'ya ulaşmak aslında. It means attaining the God. O yüzden çok güzel bir bölüm aslında. That's why it's very beautiful chapter. Ve bu bölümde aslında Arjuna'nın sorduğu bazı sorular var bölümün başında. There are some questions Arjuna was asking in the beginning of this chapter. Tabii Bhagavad Gita'yı düşündüğümüzde bu bir konuşma aslında. Yani böyle bölümleri ayırıyoruz ama aslında hiç durmadan devam eden bir konuşma, bir sohbet aslında bu. When we look Bhagavad Gita, when we think of Bhagavad Gita, it's a conversation actually. It's going on. We just create chapters here, but it's an ongoing conversation. İki arkadaş aslında kendi aralarında konuşuyorlar. Two friends are talking each other. Konuşma sırasında yani pozisyonları değişiyor. In the conversation, the positions are changed. Yani hem arkadaşlar ama aynı zamanda birisi diğerini öğretmen olarak kabul ediyor. They're both friends of each other, but one point the one accept the other one as a spiritual teacher. Yani Arjuna Krishna'yı manevi öğretmen olarak kabul ediyor. Then Arjuna is accepting Krishna as his spiritual master. Ve kendini ona teslim ediyor öğrenci olarak. Then he surrenders himself to his master as a student, as a disciple. Ve burada da ondan öğrenmek için sorular soruyor. Then he is asking questions, inquiring to learn from him. Ve bu konuşmadaki aslında bu bölümdeki sorular Krishna'nın daha önce 7. bölümün sonunda söylediği sözleriyle ilişkili. And these questions in the beginning of 8th chapter is related to the answers that Krishna was giving at the end of the 7th chapter. Krishna bir adanandan bahsetmişti 7. bölümün sonunda. Krishna was talking about the devotee at the end of the 7th chapter. Yani terimler çok önemli değil aslında ama sakama adanan dediğimiz yani 4. tip bir adanandan bahsetmişti. Terms are not very important, but he was talking about fourth stage of devotee called sakama. Ve bu adanın aslında sakama terimi şu anlama geliyor. Yani bir kişinin adanması özgürlük
arzusuyla, yani bu ölüm ve doğum zincirinden, yani bu döngüden kurtulma arzusuyla karışmışsa biz ona sakama, yani adanma duygusu karışmış olan kişi diyoruz. Saf olmayan. This term sakama actually means that if one has some desire to liberate himself from cycle of birth and death, and he is doing also devotion or service, then it is mixed, and we call this devotion as sakama. Ve burada Krishna bu tip bir alanın için şöyle şeyler söylemişti. Onun Brahman olduğunu söylemişti. Krishna was telling that this kind of devotee is Brahmana. Ve o kişinin adhyatma ile ilgili her şeyi bildiğini söylemiş. Yani benlikle ilgili her şeyi bildiğini söylemiş. And that person, that one, knows everything about the self, adhyatma. Ve karma ile de ilgili her şeyi, yani faaliyetlerle ilgili her şeyi bildiğini söylemiş. And he was actually, he knew everything about karma or activities. Krishna said like this. Yani burada 3 tane aslında kavram geçiyor. There are three concepts here. Biri Brahman, There is Brahman, adhyatma, and the other one is adhyatma, bir de karmadan bahsediliyor. and there is karma also. Bu üçün aklınızda tutun. Keep these three in your mind. Brahman, adhyatma, karma. Brahman, adhyatma, karma. Sonra 3 tane daha terim And there are ekleniyor bunlara. three more terms added to this. Son kıtasında 7. bölümün Krishna diyor ki, o kıtayı hatırlayalım isterseniz. At the end of 7th chapter, the last verse Krishna was telling, we can remember this verse. Beni maddi tezahürün, yarı tanrıların ve bütün fedakarlık yöntemlerinin yönetici ilkesi olan yüce tanrı olarak bilen, tamamıyla benim şuurumda olan kişiler ölüm anında bile beni Tanrı yüce şahsı olarak anlayabilirler ve bilebilirler. Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to the governing principle of the material manifestation of the demigods and all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. Burada 3 tane şey daha eklendi. Bunlar neler? And there are three more things added here. And what are these things? 3 tane şeyin yönetici ilkesi dedi Krishna burada. 3 tane şeyin temel prensibi yani. And there are there is the basic principle of these three things. Bunların bir tanesi maddi tezahür, yani yaratılış, maddi yaratılış. And one of them is material nature. Ötekisi neydi? Yakalayan var mı? And what was the other one? Who knows? Who caught it? Yarı tanrılar demişti. He said demigods. Ve bütün fedakarlıkların sonucu olan kişi, yani yöneticisi olan kişi. And he was the ultimate final result of all the sacrifices. Yani burada aslında ilke olarak geçiyor. Her şeye yöneten ilke, temel prensip gibi geçiyor. It's like basic principle. It is principle which is managing. Maddi tezahür için burada kullanılan kelime Sanskrit kelime adibhuta. Adibhuta is used in here for material nature. Adi, daiva kelimesi kullanılır yarı tanrılar için. And for demigods it is used as adidaiva. Ve bütün fedakarlıkları yöneten ilke olarak da adi yagya. And adi yagya is used for the managing factor for all sacrifices. Şimdi 6 oldu. And it's 6 now. Hatırlıyor musunuz ilk üçü neydi? What was the first three? Tell me. Karma, Brahma, Adhyatma. Süper. Sonrakiler? And the other three? Adibhautika, Evet, adibhuta. Adibhuta, Adidaiva, Adidaiva, Adhyatma.
Adhyatma'yı söylemiştik. Adhyagna. Adhyagya. Evet, 6 tane şeyden bahsetti Krishna. Bunları Arjuna 8. bölümün başında soruyor. Bunlar ne diye soruyor. And Arjuna is asking, so what are these things in the beginning of 8th chapter? Tek tek bunları soruyor aslında. Brahman nedir? What is Brahman? Adhyatma nedir? What is Adhyatma? Karma nedir? What is Karma? Adibhuta nedir? What is Adibhuta? Maddi tezahür nedir? And what are the, what is material nature? Ondan sonra ne dedik başka? Adi, Daiva. Daiva, yaratanlar kimler yani? Who are these demigods? Ve Adi, Yagya. And Adhyagya. Tabii ki Arjuna bunların kim olduğunu bilmiyor olamaz. Of course, Arjuna cannot be the person who don't know all of these. Ama ne soruyor acaba burada Arjuna? But what Arjuna is asking here? Aslında şunu soruyor, yani Brahman dediğinde kimden bahsediyorsun? Jiva'dan mı bahsediyorsun yoksa Paramatma'dan mı bahsediyorsun? Arjuna is asking, when you say Brahman, who are you referring to? Jiva or Paramatma? Ve Krishna bu bölümün başında bu sorulara cevap verecek. And Krishna is answering all these questions here. 2 tane kıtada hızlıca cevap veriyor. In these two verses, Krishna is giving prompt, quick answers. Bütün Vedaları 4 kıtada açıkladığını düşünürsek Krishna'nın çok konuşmayı sevmediğini düşünebiliriz. If we think Krishna is explaining all Vedas in 4 verses, we can think that Krishna doesn't like so much to speak. Aslında Krishna'nın konuşmayı sevdiği söyleniyor. Actually, it is said that Krishna likes to speak. Ama çok derin bir konuyu çok hızlı bir şekilde de anlatabildiğini görüyoruz. But he can explain very deep subject, very deep topic in a very quick way. Burada da Arjuna'nın sorularını hemen iki cümleyle cevaplıyor. And he's replying the questions of Arjuna in 2 verses. Yani aslında burada Arjuna'nın sorduğu sorular yani şu anlama geliyormuş. Actually, the questions of Arjuna's are meaning like this. Yani Adhyatma dediğinde acaba bu bedenden mi bahsediyorsun yoksa yani kaba bedenden mi bahsediyorsun, ince bedenden mi bahsediyorsun? When you say Adhyatma, are you referring to gross body or subtle body? Karma dediğinde meyvesel, yani bir sonuç almak için yapılan faaliyetlerden mi bahsediyorsun? Spiritüel faaliyetlerden mi bahsediyorsun? When you say karma, are you referring to spiritual activities or material activities? Ya da işte Adibhuta dediğinde fiziksel şeylerden mi bahsediyorsun yoksa canlı varlıkların vücutlarından mı bahsediyorsun? Or when you say Adibhuta, are you talking about physical things or living entities? Yani tencereler gibi şeylerden mi bahsediyorsun diyor. It means like, are you talking about something like pots? Yoksa insanlardan mı bahsediyorsun? Or canlı varlıklardan mı or bahsediyorsun? humans or living beings. Ya da Adi Daiva dediğinde yani yaratanlardan bahsediyorsun yoksa Virat Purusha'dan mı bahsediyorsun? Yani Rabbin evrensel formu, kendi formundan bahsediyorsun. When you say Adi Daiva, are you talking about demigods or Virat Rupa or your universal form? Sonra da aslında bu yani Arjuna'nın diğer sorusu da şu. Peki bu yani fedakarlıkları kabul eden, sunumları kabul eden kişi kim? And there is this question also there. Who is the person accepting all these yagyas or these penances, austerities? O nerede? Where is he? Yani bizim bedenimizde nerede yaşıyor yani? Nerede bu? Where is he located in our body? Yani bakınca göremiyoruz çünkü değil mi? Because we cannot see when we look at our body. Ve son olarak da bir kişi ölüm anında seni nasıl bilebilir? Yani bir kişi senin adanma hizmetinde bulunursa seni ölüm anında nasıl bilebilir? And the last one is if a person performing devotional service at this stage of death, how can he know you? Aslında Krishna'nın söylediği her şeyle ilgili sorduğunu görüyoruz Arjuna'nın. Actually, we see that Arjuna is asking about all the things that Krishna was talking about. Çünkü Şrila Prabhupada aham brahmasmi diyor değil mi? Ben ruhum diyor.
Srila Prabhupada says aham brahmasmi. Ya bunu açıklarken, aham brahmasmi'yi açıklarken ben Brahmanım, ben ruhum, değil mi? Srila Prabhupada explaining aham brahmasmi as like this: I am spiritual soul. Yani bir kişinin Brahman olması demek aslında, yani bu adamla hizmetinde de kullanılan bir kavram. If a person is a Brahman, it is also used in devotional service. This kind of concept. Ve biz saf adınanların Brahman platformunda olduğunu söylüyoruz ve onların aslında her şeyi Brahman'ı tanıdıklarını söylüyoruz. We say the pure devotees are in Brahman stage, so they can know everything. Hatta everything with Brahman. Yani transandantal faaliyetleri bildiklerini söylüyoruz. They know the transcendental activities. Ve hatta Krishna adam ve hizmetinde bulunan kişilerin de Brahman seviyesinde olduğunu söylüyoruz. And then also we say the persons who are devoted to Krishna, they are also in Brahman level. Tabii bu konuşma böyle çok arkadaş arasında geçen bir konuşma. Yani biraz analiz etmek gerekiyor. Because this conversation is between two friends, so we need to analyze a little bit. Çünkü onlar arkadaş oldukları için birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Because they are friends, they understand each other very well. Ve tabii ki çok da yüksek bir bilince sahip oldukları için. Of course, they are having very high consciousness. Çünkü bir tanesi Tanrı Yüce Şahsı. Because one of them is a Supreme Personality of Godhead. Diğeri de Arjuna. And the other one is the Arjuna. O yüzden bizim biraz bunu acharyalarımızın yorumlarıyla, açıklamalarıyla bu şekilde anlamaya çalışmamız gerekiyor. That's why we need to try to understand this conversation by the help of commentaries of our acharyas. Ve aslında Arjuna'nın sorduğu sorulardan en son soru da bugünkü bizim okuduğumuz kıtada cevaplanıyor yani. The last question of Arjuna actually is replied here, this verse what we read today. Ve bu da Bhagavad Gita'da çok önemli bir konu aslında. Actually, this is very important topic in Bhagavad Gita. Evet, ufak bir giriş yapmak istemiştim. Şimdi ben de öğretmenlerimize saygılarımızı sunacağız. Mantığını söylüyorum. It was a small introduction, so I'm going to offer my obeisances to our spiritual masters. Tasmai Shri Gurave Namaha. Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kripa Sindhu Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna tekrar. Hare Krishna again. Kıtayı tekrar okuyalım bugünkü kıtamızı. We can read the verse again, today's verse. Kişi vücudunu terk ederken her ne varoluş halini hatırlarsa kendisini o halde bulacaktır. Ey Kuntī'nin oğlu. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Evet, hayatımızda hayalini kurduğumuz birçok önemli an oluyor. There are many moments in our lives that we are dreaming about. Yani önemli olduğunu düşündüğümüz anlar var. There are some moments that we think they are important. Tabii bu herkes için değişebilir yani. It can be changed for every person. Ama genelde evleneceğimiz günün önemli bir gün olduğunu düşünüyoruz.
In general, we think our marriage day will be very important. Ve onun hayalini kuruyoruz. And we dream about it. Yani bizim için, hanımlar için. At least for ladies. Okuldan mezun olacağımız gün önemli bir gün. Çünkü çok uzun bir eğitim hayatımız oluyor. The graduation from school also is very important because we have long education period of Ve sonra çalışmaya başlıyoruz. Then we start to work. Genelde. In general. Ve sonra çocuklarımızın olacağı gün hayalini kuruyoruz. Then we dream about the day when we are going to have children. Sonra onların okula başlayacağı gün hayalini kuruyoruz. Then we dream about their school time. Okulu bitirecekleri gün hayalini kuruyoruz. Then we dream about their graduation from school. Sonra onların evleneceği gün hayalini kuruyoruz. Then we are dreaming about their marriage time. Ve bu günleri hayal ediyoruz. And we are dreaming about these days. Bugün yani konuşacağımız kıtada hiç hayalini kurmadığımız bir günden bahsedeceğiz. When we are going to speak about in this verse that we never dreamt about that moment. Ama bu da hayatımızın en önemli anlarından bir tanesi. But this is very very important moment of our life. Öyle olacak. It will be. Bu an bizim ölüm anımız. And that moment is our moment of death. Ve biz bu anda aslında doğamızı değiştireceğiz. In this moment we are going to change our nature. Yani burada Srila Prabhupada açıklamada sadece bedenimizi değiştireceğiz demiyor. In this purport, Srila Prabhupada saying not only we are going to change our bodies, Ya da yaşayacağımız yeri değiştireceğiz demiyor. or we are going to change our place of living. Ki bunlar da çok önemli konular. Of course, these are very important topics also. Yani uzun seneler bu bedende yaşamış oluyoruz. Bu bedene çok alışmış oluyoruz. Because for a long time we used to live in this body and we get used to live in this body. Yani kısa bir süre birlikte yaşadığımız insanlardan ayrılmak bile zor geliyor değil mi? It is very difficult for us to leave people that we are living together for a short time even. En azından benim için öyle oluyor. It's like this for me also. Bedenimizle bütün yaşam boyunca birlikteyiz. And with our body we are together all life. Tabii ki bundan ayrılmak da yani önemli bir konu. Of course, it is very important to leave leave this body. Tabii eğer biz bu beden olduğumuzu düşündüysek bu daha da yani önemli bir konu oluyor. And of course, if we think that we are this body, and it is more important subject. Ama Srila Prabhupada bunu söylemiyor. Doğamızı değiştirmekten bahsediyor. But Srila Prabhupada says that here to change our nature. Neden böyle diyor acaba? Why he is telling this? Çünkü aslında bu bedeni almamızın nedeni doğamız. Because we got this body because of our nature. Yani doğamız dediğimiz şey ne aslında? What is our nature? Ne düşünüyoruz? What we think. Ne arzuluyoruz? What we desire. Ne yaptık yani? What we did. Ne yapmayı düşünüyoruz? What we try. What we think to do. Birisi bize bir şey söylediğinde yani nasıl tepki veriyoruz? How we react when somebody says something. Hani mizacımız var değil mi? Hepimizin farklı bir mizacı var. We have a nature. We all have different nature. Hepimizin farklı bir amacı var. We all have different purposes. Hepimizin farklı bir konusu var hayatta. We Farklı all bir şey have- için çabalıyoruz. We all have different subject. We all try to do something. Aslında bu bizim doğamız oluyor yani. Actually, this is our nature. Yani doğamız haline geliyor. It becomes our nature. Ve bu aslında bizim yaşayacağımız yeri, yani tekrar alacağımız bedeni ve orada içinde
bulunacağımız ilişkileri belirleyen şey. Actually, this is the point. Actually, that where we are going to live, what kind of nature we will get. This is related to Bu these thoughts. belirleyici oluyor yani. This is the Determine. This determines our nature. Yani bu daha ince bir şey tabii. It is more subtle thing. Biz genelde bunları görüyoruz değil mi? Yani bedenimizi görüyoruz, nasıl bir tipimiz olduğunu görüyoruz. Generally, we see these things. We see our bodies. We see what type of body we have. Ya da işte nasıl bir eğitimimiz olduğunu görüyoruz. Or Nasıl bir aileye we doğduğumuzu see görüyoruz. what kind of education we have, or what kind of family we are born to. Ama aslında bunların hepsinin gerisinde buna neden olan şey bizim nasıl bir doğa edinmiş olduğumuz. But behind all of these, the more important thing, what kind of nature we have. Ve bunu belirleyen şey de aslında bu hayatta yaptıklarımız. What determines this is the activities that we performed in this life. Ve burada bu kıtada aslında bir yasadan bahsediliyor. In this verse, there is a law. Bu da yani yer çekim yasası gibi bir yasa aslında yani. It's like gravity. It's kind of law. Ama bu bizim pek hayalini kurmadığımız bir an olduğu için. Because we don't think or we don't dream about this moment. Pek düşünmediğimiz bir an olduğu için. We don't want to think of this moment. Bu yasayı da çok fark etmiyoruz. Then we don't recognize this law. Yani bu yasayı da aslında pek bilmiyoruz, pek üstüne düşünmüyoruz. And also we don't know this law and we don't think about it. Bu yasa ne? What is this law? Ölüm anında ne düşünürsek sonraki yaşamımızda o gerçekleşiyor. Whatever we think at the time of death, the next life will be happening to us. Yani ölüm anında neyi hatırlarsak. Whatever we remember at the time of death. Neyi hatırlayacağız? What are we going to remember? Yani çok zor bir an aslında ölüm anı. It's very difficult time actually, the time of death. Büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kalacağız. We will be facing uncertain situation. Evet yani bütün hayatımız boyunca bir yere basmışız mesela değil mi biz? All our lives we were stepping somewhere. Sonra bir anda uçurumdan düşüyoruz. Then we are falling down from a cliff. Altımızda yer yok artık. And there is no ground under our feet. Ve bir şeyin üzerine basamıyoruz değil mi? We cannot step anything on. Ve bir sonraki an ne olacağını bilemiyoruz. Bu bizi bir belirsizliğe sürüklüyor. We don't know what is going to be next stage, and it is an uncertainty for us. Yani altımızda bir zemin olduğu sürece biz kendimizi güvende hissediyoruz. As long as there is ground under our feet, we will feel comfortable, safe. Çünkü bildiğimiz bir şey değil mi? Because we know this thing. Yani hep yürüdük yani biz bir yerde yürüdük, hep bir şeye bastık yani. We were walking, we were stepping on something. Ama düşüyorsak bir uçurumdan, But if we are falling down from a cliff, nasıl hissedeceğiz kendimizi? how will we feel? Rezalet. Awful, yeah. Evet, böyle bir duyguya benzetebiliriz belki. Maybe it can be this kind of feeling. Bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıya kalacağız. We will be facing something that unknown. Peki o an ne düşüneceğiz yani? What are we going to think that Neyi moment? hatırlayacağız? What are we going to remember that moment? Whatever we lived all life. Evet. Yaşadığımız ve tabii ki sığındığımız yani çünkü korkacağız. Whatever we lived and whatever we were surrendering.
bir şeye sığınmaya ihtiyaç duyacağız. Birisinden yardım isteyeceğiz. We will be actually in need of surrendering somebody. We will ask for help. Kim bize yardım etti hayatımız boyunca? Who helped us all life? Kime gittik yani yardıma ihtiyaç duyduğumuzda? Whom we ask for help whenever we need. Ölüm anında onu hatırlayacağız muhtemelen, değil mi? Most probably we will remember him at the time of death. Ya da kime biz yani koruma verdik yaşamımız boyunca? Or whom we were giving shelter in our lives. Kimi koruduk yani? Whom we gave shelter. Kiminle ilgilendik? Whom we were taking care of. Kimin için kaygılanıyoruz? Whom we were taking anxiety for. Biz kendimize ne olacağını bilmediğimizde onları da düşüneceğiz tabii ki. Onlara ne olacak? And if we don't know what will happen to us, then we will think of those people. Onlarla kim ilgilenecek diye düşünebiliriz, değil mi? Who will take care of these people? Who will take care of them? Genelde anneleri görüyoruz yani erken yaşta vefat eden ya da işte ölüm döşeğinde olan anneler hep bunu düşünüyorlar, değil mi? Anneler, babalar. Mothers, fathers, when they are the deathbed, they are thinking about this. Dedem yoğun bakıma alınmıştı. Hatırladığım bir şey yani şu anda aklıma geldi de. I remember this now. My grandfather was intensive care unit. Ve onun böyle gırtlağında bir delik açmışlardı. And they made a hole in his throat. Oradan yani besleniyordu. And he was taking food from there. O yüzden konuşamıyordu. And he couldn't speak. Ve yani gerçekten çok zor bir durumdaydı. He was in very bad situation. Ve hani bir şey söylemek istediğinde bizden böyle yazmak için bir şey istedi. When he wanted to say something, he asked for some pen and paper. Ve oraya erkek kardeşimin ismini yazdı. And he wrote there my brother's name. Çünkü benim erkek kardeşim o zaman kayıptı. Because my brother was actually lost at that time. Evi terk etmişti. He escaped from home. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Nobody knew where he was. Ve dedem de yani onu merak ediyordu o an. And my grandfather was actually curious about him. Ne olacak yani? Ona ne olacak? He was in anxiety. What will happen to him? Değil mi? Yani ölüm anında aklımıza neler gelebilir? At the time of death, many things can come to our mind. Sığındıklarımız, bize sığınmış olanlar, yani sorunlu hissettiklerimiz. Whom we got sheltered, whom we gave shelter. Ama buradaki temel şey ne aslında? What is the basic thing here? Bağ, değil mi? The attachment. Neye bağlıyız? What are we attached to? Neye bağlandık? What are we attached? Yani hayatımız boyunca neyle bağ kurduk? What are we attached to all life? Bu bizden alanlar da olabilir, bizim aldıklarımız da olabilir. It can be people who are taken from us or we are giving. Bu ama bir alışveriş anlamına geliyor yani. It's like shopping. Yok öyle değil. It's giving, taking and giving. Google Translate. Yani bir sevgi alışverişi. It's like loving exchange. Kiminle bu bağı kurduk? Whom we got this attachment. O yüzden yani aslında bu bağ kurduğumuz kişi veya şeyler de olabilir. Çünkü şu anda insanlardan çok bir şeylerle de bağ kuruyorlar. Or it can be persons or something, because people are also attached to things also. Evet, öyle bir laf var değil mi? Eskiden bir şeyleri, insanları seviyorduk, bir şeyleri kullanıyorduk. Şimdi bir şeyleri seviyoruz, insanları kullanıyoruz. There is a saying that we were loving people and using something. Now we love the things and we use people. O yüzden bu bir şey de olabilir. It can be something.
Bir araba olabilir. It can be a car. Gerçekten olabilir. It can be really. Bir komşumuz vardı bizim küçükken. We had a neighbor when I was child. Her gün arabasını yıkıyordu. Every day he was cleaning his car. Yani böyle bir arkadaşımızın babasıydı. He was father of one of our friends. Ama yani mahallede ünlüydü yani bu kadar. He was very famous in our district. Yani arabasını çok seviyordu. He loved his car very much. Bir arkadaşımız taşınıyordu, annesi. One of our friends was moving and his mother. Onun annesinin sanırım 60'a yakın tabak çanak takımı varmış. And his mother had maybe around 60 sets of dishes. Ve taşınma sırasında bunların bir kısmını yani bırakalım demişler. When they were moving, they said, "We need to leave some of the sets." Hiçbirini bırakamamış. And she couldn't leave any of them. Yani onları bir evden bir eve taşıyorsa bir kişi değil mi? If a person carries these things from one house to another house, zihninde bunları ölüm anında da taşıyabilir. and he can carry these things in her mind at the time of death. Sizin aklınıza gelen böyle örnekler var mı? Is there anything that you think about? Some examples like this? Burada çok güzel bir örnek veriyor tabii. Çok büyük bir Adana'nın örneği veriyor baharat. There is a very nice example here, a very great personality called Bharat, Maharaj Bharat. O çok büyük bir kişilik, şahsiyet. He was a great personality, great person. Ama bir yani annesini kaybetmiş olan bir geyiği evlat ediniyor. But he's adopting a deer, small deer, little deer, who It happened that she lost her mother. Ve bu geyikle ilgileniyor, ona bakıyor, onu büyütüyor. And he was taking of this deer, taking care of her, and he was growing this deer. Ve yani görüyoruz ki aslında çağımızda gerçekten insanların hayvanlarla da çok yakın ilişkileri var. And in our age we see people have a very close relationship with animals, pets. Bunun nedenini bir yerde okumuştum da. Yani, I was wondering why. I read somewhere an article. Yani insanların nitelikleri o kadar azaldı ki deniyordu. Yani hayvanların nitelikleri daha yüksek durumda şu anda bazı hayvanların. It was said that the qualities of people are so degraded, so quality of animals are much better than humans at the moment. Yani daha sadıklar. They are more loyal. Daha anlayışlı, daha sevgi dolular. More understandable, more loving animals compared to humans. İnsanlar bu özellikleri hayvanlarda buluyorlar ve onlar da bağ geliştiriyorlar. People find these qualities in animals, then they attach to animals. Ve onlar da yani konuşuyorlar. And they speak to animals. Ve bu bağı daha da derinleştiriyorlar. And they deepen the relationship in this way. Bu da çok doğal. And it is very natural. Yani o yüzden aslında bu anda bir kişi bir hayvan da düşünebilir. And that's why in that time a person can change to an animal. Think of animal. Sorry. Yani o yüzden bizim bu yasayı anlamamız çok önemli. That's why we need to understand this law. It is very important. Eğer biz bu yasayı anlayabilirsek belki ölüm anında hayalini kurduğumuz hayatımızın diğer anlarından birisi haline gelebilir. And if we understand this law, then we can dream about our time of death also. Konuşmanın başında hayalini kurmadığımız tek an demiştik de. That's why in the beginning of our talk we said this is the only moment that we don't dream about. Çünkü hayatımızda birçok önemli anı var ama onların hayalini kuruyoruz ama bu anın hiç hayalini kurmuyoruz dedik. There are many important moments in our lives that we dream about, but this moment we don't dream about. Bu anın da hayalini kurabiliriz. Aslında bu kitap bununla ilgili yani. We can also dream about this time,
because this verse is related to this. Çünkü aslında nasıl evlilik anı yani hayatımızda yeni bir kapı açıyor, nasıl bir yani mutluluk kaynağı oluyor bizim için. Like marriage is opening us new doors, new chapter in our lives. Similarly, Aynı şekilde yani çocuğumuzun doğumu nasıl bizim için çok mutluluk verici yeni bir yani dünya, yeni bir dünya bizim için similarly, aranıyor. bringing a child to the world also there is new chapter in our life. There is many doors are opening. Nasıl böyle anlar bizim hayatımıza heyecan veriyor yani. These moments are giving us excitement. Onları düşünmek bile yani. Even to think about these moments, Onları hayal etmek. dream about these moments. Ölüm anı da böyle bir an olabilir bizim için. Time of death also can be that kind of moment for us. Biz yani ölüm anında gideceğimiz yerin hayalini kurabiliriz gerçekten. Onun da bir yere bir geçiş olduğunu anlayabiliriz. We can dream about where to go when there is time of death. Then we can dream about it. We can think about it. Bu da bizim için yeni bir kapı aslında, yeni bir yaşama açılma yani. This is a new door for us. New life, new chapter starts for us. Ve çok heyecan verici aslında. It's very exciting actually. Ama biz bu yasayı anladığımızda tabii bunu yapabiliriz. Of course, when we understand this law, we can do that. Yani nasıl ki biz yani mezun olmak için bir şey yapıyoruz. Because we do something to graduate from school. Yani okula başladığımız andan beri bize öğretilen bir şey var değil mi? There is something that when we start the school, they always tell us something. Neydi o? What is that? Türk, öğün, çalış, güven. When we start school, they were saying, "I'm Turkish. I'm very hardworking. And Trust. I'm proud of this." Aslında talimat değil mi bu? Türk. This is like instruction. Like Sana söylüyor, Turkish. sen Türksün, Türk. Turkish. Öğün, Be proud. çalış, Work hard. güven. And trust. Yani çok kısa değil mi? It's very small, short. Ama aslında bir yasayı anlatıyor değil mi bize? But it is about a law. Yani kendine güven, Trust yourself. çalış, Work. sonra da sonuca da güven. Yani. Then trust this result. Yani biz bu yasayı kabul ediyoruz değil mi? We accept this law. Yani kendimize güveniyoruz, övünüyoruz yani biz bir insanız, biz bir Türk'üz yani. We trust ourselves. We are human. We are Turkish. We think Bir şey yapabiliriz we can do something. ve biz çalışıyoruz Then we work. ve sonra da güveniyoruz bunun sonucunda yani iyi bir şey olacağını. Then we trust the results that there will be good results. Bunun gibi aslında ölümün de bir yasası var yani. Like this, there is the law for death. Bu yaşamdan nasıl mezun olacağız? Nasıl bitireceğiz? How will we graduate from this life? Çünkü buna da bir yerden girdik, bir yerden çıkacağız değil mi? Because from some point we come to this life, we need to exit also. Hani bir yerde başladık, bir yerde bitireceğiz. We started somewhere and we will finish somewhere. Okul hayatımız gibi. Like school life. Ve burada öğrenmemiz gereken şey ne? What is the thing that we need to learn here? Yani bu yaşamı bitirebilmek için. Of course, to final this life. Yani iyi bir şekilde mezun olabilmek için, başarılı bir şekilde mezun olabilmek için. In order to graduate successfully from this life. Yapmamız gereken şey erdem halinde yaşamak. The thing that we need to do is to live in mode of goodness. Yani yaşamımızın her anını aslında düzenlemek. To make an order in our lives at every stage. Bu yani birçok şeyi kapsıyor. It includes many things. Erken kalkmak, erken yatmak, Waking up early, going to bed early, aynı zamanda yemek yemek,
eating at the same time of the day. Yediğimiz şeylerin erdem modunda yiyecekler olması, vejetaryen olması. The food that we are consuming should be in mood of goodness, vegetarian food stuff. Taze olması, Fresh, besleyici olması, nutritious. Sevdiğimiz birisi tarafından hazırlanmış olması, bizi seven birisi tarafından hazırlanmış olması. Prepared by somebody who loves us. Güzel bir ortamda yemek, değil mi? Temiz bir ortamda yemek. Eating in a nice place. Yani hep temiz olmak, değil mi? Always being clean. Yani dürüst olmak, Be trustworthy. yani sözlerimizi tutmak, değil mi? Keeping our words. Doğruyu konuşmak, Talking about the truth. bilgiyle hareket etmek, bilgi edinmek, Acting with knowledge. bilinçli Getting olmak. knowledge. Değil mi? Being conscious. Yaptığımız şeyler birisine zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bunun farkında olmak. Be conscious about our activities that harm somebody or not. Doğru kaynaklara ulaşmak, değil mi? Bunlardan bilgi almak. Finding correct, right sources and getting knowledge from right sources. Nedir bu doğru kaynaklar? Şastra. What is this right sources? It is Shastra, Kutsal metinler. scriptures. Değişmeyen, They are unchanged. ebedi gerçeklerden bahseden, They are talking about yasaları bize açıklayan, eternal truth, and they are explaining us the laws. güvenebileceğimiz kaynaklar. These are the sources that we can trust. Ondan sonra hoşgörülü olmak, değil mi? Being modest, Tolerant. tolerant. Bunun gibi yani yine Bhagavad Gita'nın ilerleyen bölümlerinde yani konuşacağız. We will talk about it in the coming chapters in Bhagavad Gita. Erdem halinin ne olduğundan bahsedeceğiz, bilginin ne olduğundan We bahsedeceğiz. will talk about mode of goodness, what is knowledge also. Ama burada anlamamız gereken yasa erdem halinde yaşamamız gerektiği. But the thing here that we need to understand, we need to live in mode of goodness. Ama bu tek başına yeterli değil. But this is not enough alone. Çünkü erdem halinde yaşamak bizi yani bu maddi bedeni hapsolmaktan kurtaracak olan şey değil aslında. Because just be living in mode of goodness is not enough for us to get rid of this material nature. Doğamızı değiştirmemizi sağlayacak şey ne aslında? What is the thing that will help us to change our nature? Sizce ne? What is this? I'm asking you. Spiritual activities. Spiritüel hareketler. Evet. Ama nasıl biz onlara başlayacağız? But how are we going to start these spiritual activities? With faith first. İnançla ilk önce. Peki inancı nasıl edineceğiz? But how will we get faith? To get knowledge. Bilgi edinerek. Bilgiyi nereden edineceğiz? Where will we get knowledge from? From devotees. Yes. Evet. En önemli nokta bu. Yani And this is the most important gerçek yasa point. bu. Gerçek. Yasa. This is the real law. Yani bu yasanın en önemli kısmı bu. This is the most important part of the law. Erdem halinde yaşamak, To live in mode of goodness adananlarla karşılaşmamızı sağlıyor. Brings us to meet with devotees. Adananların bize karşı merhamet etmesini sağlıyor. And it helps us to be with devotees, and it helps devotees to shower their mercy on us, upon us. Ve bizim ölüm anında doğamızı değiştirecek şey bu. And this is the thing that will change our nature at the time of death. Çünkü ölüm anında Krishna'yı hatırlayabilmemizin tek şansı bu yani, tek imkanı, tek yolu bu yani. This is the only thing that we can change our nature. Çünkü biz sadece Krishna'yı hatırlarsak ölüm anında, yani çavşandan tel
olan bir doğaya ulaşabiliriz. and remember Krishna. Because only if we remember Krishna at the time of death, we can come to transcendental situation. Ve Krishna'yı nasıl hatırlayabiliriz? How can we remember Krishna? Krishna'yı nasıl tanıyabiliriz ki? How can we know Krishna? Onun hakkında nasıl duyabiliriz? How can we hear about Krishna? From devotees. Adananlardan mı? Evet yani bunu adananlardan duyabiliriz. O yüzden aslında yani bu yasa erdem halinde yaşamak ve Krishna'yı hatırlamak. Actually, yeah, we can hear from devotees. This law is to live in mode of goodness and remembering Krishna. Hayatımız boyunca Krishna'yı hatırlarsak diyor Srila Prabhupada. Srila Prabhupada says that if we remember Krishna all life, o zaman ölüm anında onu hatırlayabiliriz. then at the time of death we can remember Krishna. Çünkü ölüm anı bizim hayatımız boyunca biriktirdiğimiz şeylerin aslında ortaya çıktığı bir an yani. Because the time of death is where we collect all the things in our life comes into reality. Hep de ölüm anında bir hayatımız bir film şeridi gibi gözümüz önünden geçiyor. They say like this at the time of death, all my life was coming through my eyes as a movie. O filmde Krishna geçiyor mu yani? Is there Krishna in that movie? Var mı yani? Janmashtami Festivali var mı? Is there Janmashtami Festival, Govardhan Puja Festival there? Adananlarla Sankirtan'a çıktınız mı? Is there any scene of going out with devotees to Sankirtan? Size güzel bir prasadam hazırlayıp evlerine çağırdılar mı? Is there any home program with prasad? Hiç unutamadığınız bir şey oldu mu? Is there anything that you couldn't forget? Dans ettiniz mi deliler gibi saatlerce? Did you dance losing yourself for hours for Krishna? Ya da ne var film şeridinizde? What is there in this movie? Bu da sizin bir sonraki yaşamınız olacak. And this will be your next life. Çok teşekkür ederim. I thank you very much.